أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وشفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى الملائكة المقربين، وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل الأراضين، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال في آية أخرى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا أرحم الراحمين. Değerli Müslümanlar, Rabbim hepimizi sizin niyetlerinize göre, içinizde niyeti en halis olanların niyetlerine göre mükafatlandırsın. Ben sizin bilhassa sammilerinizin Allah'a teveccühlerinizi değerlendirmeye kalksam, durumunuzu nereye koyarsam koyayım, nasıl değer atfedersem edeyim, onun karşılığını veremeyeceğim kanaatindeyim. Bir hadis-i şerifin mealinde ifade edilmek istendiği gibi
Bazı ameller vardır ki kiramen katibin bile onları sadece dış çizgileriyle tespit eder, Allah'a havale ederler. Çünkü gerçek değeri ancak Allah verecektir, Allah verebilir. Bir dakikalık halis niyete makrun güzel bir amel, bazen bir ömür boyu insanın yakalayamayacağı şeyleri insana kazandırır. İşte bunu kiramen katibin de yazamaz, başkası da yazamaz. Bunu Allamul Guyub olan Allah, sizin gizli ve açık her şeyinize nigehban olan Allah, ana hatlarıyla, dış çerçevesiyle tespit ettirir ve sonra günü geldiği zaman mükafatlandırır. İçinizde kim bilir ne halis niyetle gecenin erken saatlerinde kalkıp buraya süzülenler vardır. Ben bunu mükafatlandıramam. Kimse de mükafatlandıramaz. Meleklerin yazmasıyla da bu tespit edilemez. Nasıl bir neferin nöbette aldığı sevap bazen yazmanın, tespit etmenin üstünde olur. Bir saat Hakk'ın azametini takdir istikametinde tefekkür, bazen bir sene ibadeti aşar. Bir sene ibadetle o seviyeye yakalanamaz. Öyle de bazılarımızın onların içinde olmayı ne kadar arzu ederdim. Bir dakikalık ibadeti bazen, hatta bir anı seyyale, onlara öyle nurani bir vücut kazandırır, öyle nurani bir hayat kazandırır ki, zannediyorum meleği âlânın sakinleri yukarıda durur, aşağıları seyreder ve bu işi gıpta ile karşılarlar. Ben arkadaşlarımın bu durumunu hesaba katarak geldim. Şu mevizelere başladığım andan itibaren 2-3 defa ciddi rahatsızlık geçirdim. Son İstanbul sohbetine giderken de boynumda bir ip, adeta beni oraya doğru çekiyorlar gibi öyle sürüklene sürüklene gittim, götürüldüm. Fakat benim için daha ziyade en kuvvetli saik, çeken ilel merkez güç, niyetlerinizde görmeye çalıştığım bu hulus, bu samimiyet. Bu kadar insan İran'dan, Turan'dan, Fizan'dan kalkar buraya gelir. Ben hasta dahi olsam, kalkar gitmezsem bu nasıl vefa olur dedim kendi kendime. Onu atlatmıştım. Bir hafta onunla benim aramda o arkada kalmıştı ve bir mesafe meydana gelmişti. Bugün ben yine sizin huzurunuza gelirken bir haftadan beri hep sıhhatimi bulmak için, sizin için gayret sarf ettim. Bol bol iğne vurdurdum, bol bol ilaç aldım. Sıhhatimi kazanayım, yataktan kalkayım, arkadaşların huzuruna çıkayım dedim. Bugüne kadar kesbi sıhhat edemedim. Bir iki arkadaşım başımda durdular. Eğer mazeret dileyeceksen senin dilemen lazım dediler. 5-10 dakika dahi olsa. Ve ben yine öyle zorla doğruldum. Destekli, payandalı buraya kadar geldim. Rabbimin rızasını talep ediyorum. Kalbim çok kırık. Hepiniz gibi çok buruğum. Yediğimiz yeni şokun tesiriyle ben 150 senelik üst üste yediğimiz şokları birden yedim. Azerbaycan işgal edildiği gün ben de yatağa düştüm. Seneler var ki İslam dünyasını, Türk İslam dünyasını alakadar eder meseleler zuhur etmeden evvel sanki sinir sistemimde bazı alıcılar daha önceden gelecek musibeti seziyor gibi evvela onlar beni yatağa çektiler. Ben o televizyon, radyo haberlerini hep yatakta dinledim. Dinledim zaten 2 büklümdüm. Oldum 4 büklüm.
70 sene evvelki şoku da bana hatırlattı. Bulgaristan'daki soydaşlarımızın 40-50 sene evvelki Gadru Efgan'ını da bana anlattı. Sağıma baktım, soluma baktım. Zeliha gibi hangisini ahu efkan edersin? Ve bir şey yapamamanın aczi içinde, zaafı içinde, eli bağlı, kolu bağlı. Yakınımda olanları çağırdım. Bari bir hacet namazı dedim. Bari bir gece dua dedim. 12 rekat namaz kılın, şu duayı okuyun. Zira ülkenizde paketlediğiniz ilaçlara bile yol vermiyorlar. Yorulmayın beyhude, kapılar sürmelidir diyorlar. Bu nasıl zulümdür? Bu nasıl gadirdir? Sen gel bunun için Zeliha gibi ahu efkan etme. İçimden geldi diyeyim. Hazreti Nuh sıkıştığı zaman Rabbi inni mağlup, Rabbi inni mağlup, Rabbi inni mağlup. Fantazir. Ve ben çevirip diyeyim Rabbena inna mağlubun. Fantasir. Rabbena inna mağlubun. Fantasir. El elden üzüldü. Yar elden gitti. Badi hazan esti. Bağlar bozuldu. Gülistan'da katmer güller kalmadı. Irz çiğnendi. Namus payimal oldu. Namusa dokunuldu. Ve ben acı acı bunları yorganımın altında düşündüm. Bir şey yapamadım. Dünyanın dört bir yanında olan şeyler için bir şey yapamadım. Bir şey yapamamanın inkisarıyla Allah'ım Hazreti Nuh gibi mağlubum diyorum. Rabbi inni mağlub. Rabbi inni mağlub. Rabbi inni mağlub. Rabbena inna mağlubun. Rabbena inna mağlubun. Fantasir ya Erhamer Rahimin. Fantasir ya Erhamer Rahimin. Burum dedim. Başka türlü olamazdım. Vefasızlık olurdu. Bir gün evvel arkadaşlarım gelip oradaki manzarayı heyetiyle, acı ve tatlı yanlarıyla getirdi, bana naklettiler. Sofranın başında tam 2 saat ağladım. Çaresiz bir cemaatin haline ağladım. Ömer Muhtar mücadelesi gibi tak karşısında mavizer tüfekle muharebe edenin derdini ağladım. Başlarına gelecek musibeti, evlerinin kuytu bir köşesine çekilip bekleyen analarımın halini ağladım. Bacılarımın halini ağladım. Çiğnenecek ırzlarının çiğnenmesini çiğnenmeden evvel düşünmelerini ağladım. O tanklar gelip geçmeden daha, basıp çiğneyip kanları sağa sola fışkırtmadan, asfaltlara su yerine kanlar akıtmadan, ben çoktan hayalimde onları yaşamaya başlamıştım. Zira 200 seneden beri alem bize kan kusturuyor. Biz de bir kenara çekilip kusuyor ama bu işin çaresine bakamıyoruz. Kan kusuyoruz. Bilmem ki kustuğumuza da kan denir mi? Bu kadar hadise karşısında kan kusulsaydı şayet, ben kustuğum kanlar arasında çoktan boğulup gitmem lazım gelirdi. Hala duruyorum. Hala bu kadar dert altında yaşıyorum. Buna dense bir şey denir, vefasızlık. Soyuna soydaşına karşı vefasızlık. Dinine dindarına karşı vefasızlık.
Buna hamiyetsizlik denir. Müslümanlığın kitabında bu yoktu. Sultanım Ömer, sana ne kadar muhtacım bilsen. Manastırın yanından geçiyor. Aksakallı bir papaz çıkmış manastırın kapısının önüne. Ömer'in bunu görürken inliyor ve iki büklüm oluyor. Ey emir el müminin, bu da niye diyorlar? 80 yaşına girmiş, hakkı bulamamış, haline inliyorum diyor. Senin derdin bu da değil. Arslanım, senin derdin bu da değil. 70 seneden beri kapısına kilit vurdukları ve kilidi pas tutan bir caminin kapısındaki paslı kilidi 70 sene sonra İstanbul'dan giden 3-5 arkadaşımız açmıştı. İlk defa 70 seneden beri bir caminin kapısını açmışlardı. Ama ne talihsiz kapı ki açılmak üzere ömrü 24 saatmiş. 24 saat sonra orası yeniden bir kere daha işgal edildi. Yeniden paslı kilit caminin kapısına takıldı. Ve ben kalkmış burada kan kustum diyorum. Yazıklar olsun sana. Ben kalkmış burada kan kustum diyorum. Yazıklar olsun vefasızlığına. Yazıklar olsun samimiyetsizliğine. Bak Ömer'in haline. Bir Hristiyan karşısında iman etmedi diye iki büklüm olan Ömer karşısında. Ve ben sizin huzurunuza buruk geldim. Gelmemek elimden gelmezdi. Geldim. Bereketli geldim. Öyle doluydum ki sinesi dolu insanlarla mukabele edeyim dedim. Dökeyim derdimi dertten anlayanlara. Okuyayım dertlerini çehrelerinde. Hiçbir şey demesem de oturup ağlayalım. Akif'in dediği gibi, ey yolcu gitme, gel otur ağlayalım beraber. Ağlayalım. Siyahlar bağlayalım. Umar mıydık tavanlar yerde yatsın rehneden bitap. Eşiklerde yosun tutsun, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydık cemaat bekleyip durdukça minberler. Dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir sürü mermer. İşte senin derdin, işte benim derdim, işte Zeliha var ah Afganımızın altında olan dert. Kafamdaki tasarım sevgiydi. Zaten biz sevgiden başka bir şey düşünmedik. Nefreti başkaları temsil etti. Sevgi dedik, sevgi anlattık, sevgi üzerinde durduk. Şahsın ruh planında, gönül planında yapılanmasını hedefledik. Ama gel gör ki bundan bile rahatsız oldular. Bütün insani değerlerini kaybetmiş, bütün melekat-ı insaniyesini kaybetmiş, vicdanını kaybetmiş, kalbini kaybetmiş, insanlık ruhunu kaybetmiş. En iyi şeylerden bile yorumlar çıkaran, teviller çıkaran ve onlardan hadiseler meydana çıkarmaya çalışan, içi kara, ruhu kara, kalbi kara, bir karanlık duman altında kara ruhlu, kara zihniyetli bir sürü karanlık ruh. O sevgiden de rahatsızlar. Ben sevgi diyecektim. Sevgiyi muhabbetle, marifetle payandalayacaktım. Ve Allah'ın inayetine dayanarak bir mürakabe duygusuyla sevgi ruhunu ve ruh insanını, gönül insanını size arz etmeye çalışacaktım. Ama 3-5 dakika dahi olsa burukluğum beni çekti ayrı vadilere götürdü. Müsaadenizle ben yine hissiliği bir tarafa bırakarak buruk da olsa
Değişik yerlerden gelmiş siz kardeşlerime, yarım yamalak, yaralı ruhum ve yaralı gönlüm, onların gücü yettiği kadarıyla size asıl mevzumu, Allah'a inanmanın, Allah'ı sevmenin, Allah'a şevk duymanın ve ondan ötürü bütün mahlukata sevgiyle açılmanın, sevgi deryalarına yelken açmanın, sevgide her şeyi aramanın ve sonra Allah'a karşı saygı, Allah'a karşı muhabbet, Allah'a karşı mehafetle bu işin nasıl noktalanması lazım geldiği hususunu size arz ve takdim etmeye çalışayım. Rabbimin inayeti sizinle, benimle beraber olsun. Unutmazsam, vücudumdaki illetim, ruhumdaki zilletim, aklımdaki killetim, bana ifade etmeyi planladığım meseleleri unuturmazsa şayet, unutursam bana hatırlatın. Şu anda sizin ve benim elimden başka, duadan başka bir şey gelmez. Bari bir dua, bari bir dua diyelim. Bari hakkın kapısını dövelim. Gördünüz, bitiklerimizle en büyük tokmaklara dokunduk. Ses vermedi kimse. Cevabı sevap vermediler. Umurlarında değildi. Siz bana hatırlatın. Ben size bir şey söylemeye, bir şey öğretmeye çalışacağım. İnşallah Teala. Bizi hiçbir zaman terk etmeyen bizim Rabbi Kerim'imiz var. Onun engin keremine çok itimat ediyorum. Ben tam merdivenlerden yukarıya çıkarken hocamız "Ma vedda'aka rabbuka ve ma kala." O Allah seni terk etmedi, sana darılmadı da diyordu. Ve ben onu umumileştireyim. O Allah sizi terk etmedi. O Allah size darılmadı. Onun kapısının tokmağına dokunun. Yürekten, sızlıya sızlıya, inliye inliye onun kapısına dokunun. Topun, tüfeğin, füzenin yapamadığını yaptırtır Allah Celle Celaluhu. Ve elimizden başka şey de gelmez. Biz muhabbet fedaileriyiz ve ben ona dönüyorum. İmanla başlayarak ona dönüyorum. 20. asrın yeniden dirilişimizin destanını yazacak imanlı neslin çehresinde imandan 2 cümle etmeme müsaade etsinler, 2 cümle etmek istiyorum. Zerrattan seyyarata kadar her şeyin iman diye haykırdığı bir alemde sadece 2 cümle imandan nakletmek istiyorum. Bedevi şairin biri "El-ba'retu tedullu alel ba'iri ve âthârul akdâmi tedullu alel mesîri fesemâun zâtu ebrâcin vel ardu zâtu ficâcin alâ tedullu alel-sâni'il alîmil habîri." Bir yerde deve tersi görseniz bir devenin geçtiğine delalet eder. Yerde izler görseniz orada birinin yürüdüğüne delalet eder. Şu burç burç sema, vadi vadi arz, alim ve habir olan Allah'a delalet etmiyor mu? Bu sözü derken bana yıllarca evvel arz ettiğim bir vakayı hatırlatmıştı. Müsaadenizle o vakayı bir kere daha hatırlatacağım size. İn'amullah diyor ki, çok yakın dostum olan sağlam bir Hristiyan, Allah'la irtibatı çok kavi, daima duman duman bir bulut gibi gezen Sir James John'la çok sık sık buluşurdum. Bir gün yine bir bahçede yüz yüze karşı karşıya geldik. Üstad oturuyordu. Masanın başında oturuyordu ama çok dumanlıydı. Hatta bir duman gibi benim bile yanına süzülüp oturmamın farkına varamadı. Neden sonra kaşlarını kaldırdı, yüzüme baktı, bana manalı bir anlam çaktı
bir merhaba manasına geliyordu. Karşımdaki bir Hristiyandı ama fakat Allah'la çok doluydu. Çok doluydu Allah'la. Ben bekliyordum. Bulut dolu olunca yağmur verir. Bir fırtına lazımdı üstadın konuşması için. Öyle diyor. O zat öyle diyor. Zira arada bir şey kalmıştı. Dilerim o vapuru da kaçırmamıştır. Bir şairin şehrimizin bir başkası için dediği gibi o limana koştu. Tam limana vardığı zaman Hz. Muhammed'in vapuru hareket etti. El salladı. Beni de dedi ya Muhammed. Ama vapur limandan ayrılmıştı. Ama dilerim uzun elini uzatsın. Onun elinden de tutsun. Ahmetlerinin, Mehmetlerinin, Mustafa'larının yanında. Gel canım sen de gel desin ona. Zira anlatacağımız vakada onun takdiri ve itirafı var. Bir aralık kendi kendine coştu. İnanıllah şaşıyorum dedi. İlim erbabının haline şaşıyorum dedi. Şu sema bir dil gürül gürül ondan bahsediyor. Laboratuvarlar bu dile tercüman oluyor ondan bahsediyor. İlim adamları almış başını küfre gidiyor. Anlamıyorum bunu inamullah. İlim adamının kafir olmasını anlamıyorum inamullah. Anlamıyorum Allah inkarlarını. Anlamıyorum peygamberi inkarlarını anlamıyorum. Bunu söyleyen sıradan bir insan değildi. Hususiyle Hristiyan ilim çevreleri onu ikinci Einstein sayarlar. Bana göre çok daha ileri. Bu büyük astrofizik alimi, astronom o kadar hakikatla bütünleşmişti ki semayı seyrederken o muhteşem dima bir çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlardı. Duyduğum bu hayranlığı bir ressama ifade ettirmiştim de bir tablo çıkmıştı bundan. Bakıp bakıp ağlayayım diye ona. Bakıp bakıp ağlayayım diye. Bir aralık dedim ki üstad dedim. İlim adamları inanmalı diyorsun. Müsaade edersen sana Kur'an'dan bir ayet okumak istiyorum. Kur'an'dan bir ayet. Semadan Hazreti Muhammed'e inen ayetlerden bir ayet. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnnemâ yahşallâhe min ibâdihil ulemâ. Allah'tan ancak alim olan kimseler korkar. Allah'tan ancak alim olanlar saygı duyar. Allah'a ancak alim olanlar inanır. Birdenbire gözlerini çevirdi, yüzüme baktı. Bunu Hazreti Muhammed mi naklediyor dedi. Bunu o mu söylüyor? Bu onun sözü değil. Bu Allah'ın ifadesi, onun naklidir. Hazret tavrını değiştirdi. Eğer bu ona nakledilen şeyler arasında ise sen şahit ol inamullah. Hazreti Muhammed Allah'ın sadık ve masduk elçisidir. Ve işte ben buna dayanarak diyorum ki Resulullah'ın eli çok uzundur. İhtimal ki Ahmetlerim, Mehmetlerim, Alilerim, Velilerim arasında o da bunu yürekten dediyse bir tane de benim canım olsun diyecek. Elini uzatacaktır ona. Bilemiyorum. Ne cennete koymak ne de cehenneme koymak selahiyeti bize verilmedi, bilemiyorum. Kainat iman diyor, sesleniyor. Varlık zerrattan seyyarata kadar iman deyip haykırıyor. Her şey iman söylüyor. Ama gel gör ki kendini ilim adamı zanneden pek çokları kainat kitabının bu gürül gürül sesine kulaklarını tıkıyor. O tarrakalardan hiçbir şey duymuyorlar. Batılı ilim adamlarının duymaya başladığı şu günlerde dahi hala kulağını tıkayan insanlar var, duymuyorlar. İman sağlam bir marifeti gerektirir. İman çekirdeği üzerinde marifet neşûnema bulur. Allah bilgisi demek. İnsan Allah'ı öyle bilir, öyle takdirine erer ki başkaları eremez. Kur'an erilemediğini ifade ediyor.
وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Allah'ı hakkıyla takdir edemediniz. Bilemediniz. Bilemezsiniz. Siz nereden bileceksiniz? Çok ehli tahkik Hazreti Muhbir-i Sadık'ı şöyle konuşturuyorlar. Ma arafnâke hakka marifetike ya maruf. Ey varlığı her şeyden daha ayan olan, ey şiddeti zuhurundan gizli olan Allah'ım, seni hakkıyla bilemedik. Hazreti Muhammed öyle diyor. Ma abednâke hakka ibadetike ya mabud dedirtiyor ehli tahkik. Ey mabut, sana hakkıyla kulluk yapamadık. Binaenaleyh senin benim onu hakkıyla idrak edemememiz, bilemememiz bir ölçüde tabii olur. Ama ehli marifet onu bilecektir. Bilecek ve Seyyidina Hazreti Ebu Bekir gibi el-aczu anil idraki idrakun. Onu idrak edememe tam idraktır. Bilemedim deme tam bilme demektir. Tanıyamadım deme tam tanımış olma demektir. Zira o bir mevcudu meçhuldür. İnsan onu hisseder. Varlığını her şeyde ayan beyan görür gibi olur. Ama ihata edemez. Ama idrak edemez. Çünkü o namütenahidir. Çünkü insan mütenahidir. Çünkü insanın duyguları, çünkü insanın idraki, çünkü insanın aklı, çünkü insanın hisleri sınırlıdır. Sınırlı aletlerle sınırsız ihata edilemez, kavranamaz. Allah namütenahidir. Şu alemleri, bütün varlığı, tesbih taneleri gibi elinde evirip çeviren, hiçbir şeyin ahengini bozmayan, vaz ettiği muhteşem nizam ki, Rahman Sure-i Celilesinde 4 defa onu tekrar eden Hazreti Allah Celle Celaluhu, nereden ihata edilecek, nereden idrak edilecek? Ama ehli marifet, o mevzuda bilgide oturaklaşan insanlar belli bir ölçüde onu sezecekler. Hatta her şeyin verasında onu düşünecek, onun var olduğunu görecekler. Hatta şu perde sıyrılıverse hemen onun elini görecek gibi davranacaklar. Hemen onu müşahede edecek gibi olacaklar. Nazik bir mevzu olduğundan dolayı ben de seçmeyi düşündüğüm kelimeleri aynı hassasiyette seçme mecburiyetindeyim. Çünkü Ali'den, Veli'den, hatta herhangi bir nebiden, hatta herhangi bir veliden bahsetmiyor. Ben o velilerin, o nebilerin sultanı, alemin sultanı, ezel ve ebed sultanı Allah'tan bahsediyorum. Ehli marifet onu bilecek ve bizim marifete ihtiyacımız var. Şu karşımızdaki binlerce dahiyeyi aşmak için, kandan irinden deryaları geçmek için, o dikenli tarlalarda uçmak için, ayaklarımıza diken batırmadan o marifete ihtiyacımız var. Onu çok iyi bilmeye, ona müracaat keyfiyetine, onun kapısının tokmağına dokunmaya sözlerime başlarken bu sözlerle başladım. Onun kapısının tokmağına dokunalım. Dualarla, münacatlarla, yakarışlarla, Kur'an'la, gece namazlarıyla, teheccüdlerle, hacet namazlarıyla, seccadelere döktüğümüz gözyaşlarıyla bütün perdeleri kezzabın ecsamı erittiği gibi eriteceğine kaniyim. Seccadelerimizi ıslatalım, alıp elimize sonra onu sıkalım. Bunu Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da ve en son bir kızıl kıyametin koptuğu Azerbaycan'da ateşin üstüne sıkmak istiyoruz. Zira Muhbir-i Sadık'ın bir beyanında şunu görüyoruz. Mahşerde cehennem dağlar vari kıvılcımlarını sağa sola serperken, Hz. Muhammed Mustafa'nın eline bir şişenin içinde bir şişe gözyaşı verilecek. Onu kezzabı cismin üzerine döküyor gibi o kıvılcımların üzerine dökünce onu yok edeceğini naklediyorlar.
biz seccadelerimizi sıkıp damlatacağımız o gözyaşlarını, Azerbaycan'da yeniden kopan kızıl kıyamet ve yangının üzerine akıtıyoruz Allah'ım. Cehennem ateşini söndürecek bu şeyin, buradaki bu kızıl kıyameti, 100 senelik kızılların son kızıllık ateşini söndüreceğine inanıyoruz. Söndür Allah'ım diyelim, yakarışa geçelim. Ama bu bir marifete bağlıdır. Her şeye gücü yeten, her şeyi o sonsuz kudretiyle eviren çeviren, her şeyde hakkı tasarrufu olan ve tasarruf ettiği şeyi tam tasarruf yapan Allah marifetine bağlı. Allah'ı çok iyi bilmeye bağlı. Bildiğiniz zaman biliyorsunuz inşallah siz. Ben bir ölçüde sizin çehrelerinizden onu bildiğinizi okuyor gibi oluyorum. Dua edin, Allah bu kitmirin kalbini de onun marifetiyle doldursun. Ona muhtaç bütün gönülleri de doldursun. Ama onun marifeti her şeydir. Evvela onu bilme ve tanıma iki cümleyle arz ettikten sonra onun marifetinin hayatımızı yönlendirmesi bakımından önemini arz etmek için bir iki misale dikkatinizi istirham edeceğim. O tam bilinse bizler bir şairi şehrin ifadesiyle Gassal'in elindeki meyyit gibi ona teslim olacağız. Zira iman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dâreyle netice verecek. Demek ki ümmeti Muhammed içinde iman doruğunda yakalanamamış. Demek ki gerektiği gibi teslim olunamamış. Demek ki Allah'a tam tevekkül olunamamış. Yani Allah işlerimize vekil tayin edilememiş. Yani hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Vicdanlarda ve ruhlarda söylenememiş. İyi bilmek çok önemlidir. İyi bilince onu sonsuz bir güç kazanacağız. Zira Allah'ı tanıyan ve bilen her türlü huzursuzluk karşısında cehennemleri dahi cennete çevirir. Zira Allah'ı bilen, tanıyan, ona teslim olan kainata meydan okuyabilir. İşte yeni destanlar yazan, dünkü Çanakkale destanlarına denk yeni destanlar yazan, Azerli'yi dinlerken bana 2 delikli av tüfeğini gösteriyordu televizyonda. Ve işte karşı taraftan gelen tanklara karşı biz bunlarla kavga veriyoruz. Tam teslim olacak, İzzetle ölmeyi zilletle yaşamaya tercih edecek. Allah indinde, Allah yolunda izzetimi korurum, İzzetle ölür giderim, kafirin esiri olarak, zelil olarak yaşamam diyecek ve karşı koyacaktır. Bunu iman yaptırtır insana. Ama insan o seviyede o marifeti kazanması lazım. O seviyede o marifet kazanamayınca dünya ağır basar. Allah'ın teklifleri kulak ardı edilir. Gelecek emirleri biz vicdanlarımızda duyamayız. Oysa ki onlar adeta nebi gibi herkesin vicdanında kendisini hissettirmesi lazımdır. 2 küçük misal arz edeceğim. Başka zamanlarda arz ettiğim gibi. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime var. Bakara Sure-i Cellesi'nde. Sona doğru 3. ayet. Bu ayet nazil olunca Allah Resulü ashabına tebliğ buyurdu. Müsaadenizle ben de okuyayım. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şu gök ve yer mülk olarak Allah'ındır. Nizam olarak Allah'ındır. Ahenk olarak Allah'ındır. Kainat bir nabız gibi atıyorsa Allah'ın elinde atıyor. Her şey Allah'ındır. Ve in tubdu ma fi enfusikum.
İçinizde neyi açığa vurursanız, aleme duyurursanız onu ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuh veya sakladınız yuhasibukum bihillah, açığa vurduğunuz ve sakladığınız her şeyden dolayı Allah sizi hesaba çekecektir. Ayet zahiren şunu anlatıyordu: yorganı başınıza çektiniz, kötü hülyalara daldınız, İçinizden geçen bu kötü şeylerin hesabını yakanızdan tutarak Allah size soracaktır. Birine baktınız, gözünüz ilişti, kötü duygular içinizde tutuşmaya başladı. Allah bunun hesabını soracaktır size. Birine kötülük yapmayı düşündünüz, Allah bunun hesabını size soracaktır. Fenalığa ait neyi aklınızdan geçirdiyseniz Allah hepinizin hesabını size soracaktır. Ayet zahiren bunu anlatıyordu. Belki bu hala mukarrebine bir şey anlatıyordur. Hala mukarrebin adımını atarken buna göre atıyordur. Hala aklından geçen şeyden dolayı Allah'a hesap vereceği şuur ve mülazasıyla adımını atıyordur. Ama ayet iner inmez 3-5 dakika geçmemişti ki rengi benzi atmış sahabi birer birer mescitten içeriye damlamaya başladılar. İçeriye girenin yürümesine yürüme denmezdi. Belki benim biraz evvel hastalıkla içeriye girdiğim gibi baygın baygın, düşecek halde hareket ediyor, mezbuhane hareket ediyor demekti. Buna mezbuhane hareket ediyor denirdi. Ve mescide girer, herkes hemen ilk mescitte bulduğu boşluğa ayaklarının bağı çözülmüş gibi çöküyordu. Çöküyor denirdi buna. Renk benzatmış. Ben de size ayeti okudum. Bakın şu talihsiz ben de bu ayeti çok okudum. Ama inanın bir kere dizimin bağı çözülmedi. Ulan hain. Ulan hain, 30 senedir kandırıyorsun. Milleti kandırıyorsun. Bağışlayın. Bağışlayın içimin kendime karşı sesi. Kendimin kendime karşı isyanı. Kendimi ırgalamam. Kendimi hesaba çekmem. Bunu ifade ederken ağzımdan hain lafı çıktı. Sizi rencide ettiysem Allah beni affetsin. Çöküyordu herkes. Çöküyordu. Halden anlayan çoktan anlamıştı. O da onlar gibi doluydu. Çehrelerine baktı. Hallerine baktı. Yoktan zaten tutuşup yanan, cayır cayır yanan Hz. Muhammed Mustafa hallerini sordu, istifsar etti. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Ravi hadis Devs'in arslanı Ebu Hüreyre radıyallahu anh. Ne istiyorsunuz? Kim cesaret edip tercüman olacaktı? Kim bu büyük meseleyi hikaye edecekti? Bu kıssaya kim tercüman olmaya cesaret edebilecekti? Çıktı birisi. Bu umumun derdiydi. Dedi ki ya Resulallah, İnna kunna nutiqu minas salati ve's siyami vel cihadi ve's sadakati ma nutiq. Allah'ın bize farz kıldığı namaz, oruç, cihat, sadaka, işte bunlardan gücümüz yettiğine gücümüz yetiyor. وَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ آيَةٌ اَوْ هَذِهِ الْآيَةِ وَمَا نُتِيقُهَا اَوْ كَمَا قَالْ. Bir ayet indi ki vallahi buna gücümüz yetmeyecek ya Resulallah. Namaz, bir zaman bu mevzuda rüştlerini ispat etmiş kılmışlardı. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ. Allah'tan gücünüz yettiğince, Allah ne kadar büyük, siz ne kadar küçükseniz o kadar korkun. Ayeti nazil olunca alınları nasır tuttu, dizleri de nasır bağladı. Bu ashab of dememişti.
Of dememişti de Allah hallerine acımış, merhamet buyurmuş. Fettekullâhe mestata'tum. Şimdi gücünüz yettiğince demişti. Fettekullâhe hakka tukatih değil. Şimdi fettekullâhe mestata'tum. O en ağır şeyleri dahi omuzlayıp götürmeye kararlı olan, her şeye evet diyen ashab-ı kiram bu defa diyorlardı ki la nutîkuha ya Resulallah. Buna gücümüz yetmeyecektir. Tam hüzünle dolmuştu. Tam ağlayacaktı. Ağladığı zaman arş ihtizaza gelecekti. Sema da sarsılacaktı. Cibril gelecekti. Yük hafiflendi diyecekti. Ama birdenbire Allah Resulü kaşlarını çattı. Kaşlarını çattı. Çünkü burada isyan emaresi sezmişti. اَتُرِيدُونَ اَنْ تَقُولُ كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. Sizden evvel iki ehli kitabın, Hristiyan ve Yahudilerin dediği gibi mi demek istiyorsunuz? Evet Allah'ım, emirlerini duyduk ama baş kaldırıyoruz mu demek istiyorsunuz? Birisi bir laf etmişti ama bin pişman. 7 ceddime tevbe olsun bir daha dersem diyordu. Başlarına eğmiş bekliyorlardı. Ölüm dahi olsa Allah'ın emirlerine evet. Marifet açısından o kadar derin idiler. Ne diyelim gibi melul mahzun başlarını kaldırdı. Allah Resulü'nün mahzun çehresine baktılar. Mahzun çehresine. O çehrede semalara dikilmiş. Vahyi bekliyordu. O işi hafifletme yolunu bekliyordu. İnsan içinden geçenin de hesabını verirse nasıl olur onun hali? Allah Resulü şöyle buyurdu. Kulu semi'na ve ata'na. Kulu semi'na ve ata'na. Allah'ım işittik ve itaat ettik. Vicdanlarınızdan söyleyin. Kulu semi'na ve ata'na. Semi'na ve ata'na. Cihan yangınlarla dolsa dahi semi'na ve ata'na. Yangınlar başımızı sarsa da semi'na ve ata'na. Cehennemlere koysan da semi'na ve ata'na. İflahımızı kessen de semi'na ve ata'na. Çünkü senden kaçılamaz. La meferre illa ileyk. La meferre illa ileyk. La meferre illa ileyk. Semi'na ve ata'na. Bir musiki tutturulmuş gidiyor idi ki Arş-ı Azam ihtizaza gelmişti adeta. Semi'na ve ata'na diyorlardı. Onlar demeye dursunlar. Semanın dili çözüldü. Semadan ayet nazil oldu. Âmener rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minûn. Kullun âmene billahi ve melâiketihi ve kutubihi ve rusulih. La nuferriku beyne ahadin min rusulih. Ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ gufrâneke rabbena ve ileykel masîr. Takdir ediyor Allah. Ve kâlû semi'nâ ve ata'nâ. Onlar semi'nâ ve ata'nâ dediler. Mele-i Ala'nın sakinlerine diyor ki ben ağır bir vazife yükledim. Götürülecek gibi değildi. Ama bir hal istifsar ettiler. İşin başka yolu olmadığını öğrenince قَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا. Benim kullarım semi'na ve ata'na dediler. Bakın kullara, kul böyle olur işte. Semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykel masir. Senin affı mağfiretini diliyoruz. Masir sanadır. Neticede dönülecek sensin. Sana dönülecek, sana varılacak. Ve sen bizim için melce ve menca olacaksın. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Leha ma kesebet ve aleyha ma iktesebet. Allah Celle Celaluhu kimseye takatının üstünde vazife tahmil etmez. Ayet-i kerimesi nazil oldu. Kütür 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 diyen belleri bu ağır yük altında Efendimiz hakkında şeref nüzul olduğu gibi engada zahrek ve rafa'na leke zikrek.
اَلَّذ۪ي اَنْقَدَ ظَهْرَكَ. Senin sırtından yükü kaldırdı o yük ki çatır çatır belini kırıyordu. Çatır çatır sahabinin belini kıran bu yük, la yukellifullahu nefsen illa vus'aha leha ma kesebet ve aleyha ma iktesebet. Ayeti kerimesiyle teklifi ma la yutak yoktur. Dinde her şey insanın götürebileceği ağırlıktadır. Mealinde olan, mefhumunda olan ayeti kerimesi nazil oldu ve onların yüklerini hafifletti ama fakat yük ne kadar ağır gelirse gelsin onlar o ağır yükü yüklenmeye çoktan razı olmuşlardı. Bir başkasını size iki misal dedim arz edeceğim. Müsaadenizle. Benim halim çok müsait değil ama sizin müsaadenizle arz edeceğim. Yine bir ayet-i kerime nazil olmuştu. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Bir kimse bir kötülük yaparsa mutlaka onun karşılığını görecek. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Allah'tan gayrı ne bir yardımcı ne de bir dost bulamayacaktır. Ayeti duyunca Hazreti Ebubekir ve la a'lemu illa enni kad vecettu zahri inqisamen ev inqasame. Kendimi belim kütür kütür kırılıyor gibi hissettim. Rengi öyle kaçtı ki Allah Resulü sordu. Ma şe'nuke ya Ebubekir. Nedir bu halin senin böyle? Ve eyyuna lem ya'mel su'en ya Resulallah. İçimizde hangimiz vardır ki bir fenalık yapmış olmasın? Allah Resulü teselli buyurdu. O senin dediğin kafirler içindir. Müminlere gelince yaptıkları her kötülük başlarına gelen musibetlerle, o musibetler günahlara kefaret olacak, günahları silip süpürüp götürecek, onlar tertemiz hale gelecek ve Allah bir gün ruhlarını kabzederse ruhlarını tertemiz olarak kabzedecek. Rabbim bize çektirdiklerini şu en az çektirdikleriyle dahi onları günahlarımıza kefaret yapsın, bizi temizlesin, seyyiatımızı ötede bizi mahcup edecek şekilde karşımıza çıkarmasın. İhtimal bugün alemi İslam'ın çektiği şeyler de onun bir kısım seyyiat ve günahlarına kefarettir ama ben bugün çekenler hakkında böyle bir suizanda bulunmak istemiyorum. Bugün kendisine uzanacak elleri beklerken, uzanan ellerin başındaki örtüleri aldığı bir dünyada anamı, bacımı, kız kardeşimi, gelinimi töhmet altında, suizan altında bulundurmak istemiyorum. Ama işin bir gerçek çehresi vardır ki biz 2 asırdan beri çektiğimiz her şey bizim kendi günahlarımızın, kendi dikkatsizliğimizin, kendi duyarsızlığımızın cezasıdır. Ama Rabbim affetsin. Oradaki o şehit temiz ruhlar da beni affetsinler. Başlarının örtüsüne el uzanan anaları affetsinler. Bacıları affetsinler. Benim elimin uzanmasını bekliyorlardı müdafaa için. Affetsinler. Ama realite o ki biz kendi ettiklerimizi çekiyoruz. Allah günahlara kefaret yapsın. Ve alemi İslam'a yeniden dirilişe giden yolları göstersin. Onu ihya buyursun. Değerli kardeşlerim, Allah'ın emirleri karşısında duyarlılık diyorum ben. Allah'ın emirleri karşısında bu duyarlılık, hiçbir emrin Allah'ın inayet ve keremiyle havada kalmadığını temin edecektir. Her şey harfiyen yerine getirilecek ve bu titizlikle biz Allah'la irtibatımızı koruduğumuz sürece tekrar edeyim. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ve ben مَا وَدَّعَكُمْ رَبُّكُمْ وَمَا قَلَى. Rabbim size darılmadı, Rabbim sizi terk etmedi diyeyim. En büyük teselliyi size vereyim. Ama bu irtibatı kavi tutmaya çalışın. Marifet zaten bu denli olursa
kıvrılıp o muhabbeti meydana getirecektir. Zannediyorum günümüzdeki arızalarımızdan bir tanesi de odur. Bir, Allah'ı gerektiği gibi bilemiyor, takdir edemiyor, azametiyle vicdanlarımızda duyamıyor. Bir de onu her şeyin üstünde sevemiyoruz. Hani nadiren bazılarımızın aklına geldiği zaman en sevdiğimiz birisini andığımızda burnumuzun kemikleri sızladığı gibi, işte onları uzatamıyor, genişletemiyor ve Allah'ı her zaman öyle hatırlayamıyoruz. Ben bir taaddi, bir tecavüz sayabileceğim öyle bir sual tevcihinden size karşı çok sıkılıyorum. Ama öyle içimden geliyor ki bir kere nefsim dahil başta sorayım. 165 günlük senenin bu kadar günü içinde acaba bu kadar günün gecelerinden kaçında bir aşıkın bir maşuka alaka ve münasebet ve duygu havası içinde başımızı seccadeye koyduk. Allah'ım seni vuslat arzusuyla o kadar özledim ki, Allah'ım o kadar özledim ki burnumun kemikleri sızlıyor. Ne zaman bu vuslat tahakkuk edecek? Bu 165 gün içinde kaç tane böyle talihli gece vardır? Kaç tane talihli gece vardır? Rabbe işler dökülmüş, sineler hasretle yanmış, seccade duyulmadık laflara şahit olmuş. Bir arkadaşlarınızdan bir tanesi bir gün bir kitabı okurken, kim bilir belki o zamana mahsus sadece içinden gele gele demişti onu. Ey Habibi Şefik, ey Şefik Habib! Bir de evin duvarlarının hepsi birden of anam of demeye başlamışlardı. Ey Habibi Şefik, ey Şefik Habib! 165 gün içinde bir gecen var mı talihli? Yanaklarında gözyaşların gamze halinde sana arz-ı didar ettiği talihlilikten bahsediyorum. Allah muhabbetinden bahsediyorum. Allah muhabbeti, onunla sıkı, gizli, sevdiğinle gizli münasebet içinde, münasebetini koruduğun gibi onunla sıkı ve gizli bir münasebet içinde bulunma. Daima başını kaldırıp meçhul noktalarda onun hoşnutluğunu arama, araştırma.